boşluğa süzülecek o para çok daha az oluyor. Böyle gözümün önünden siyah siyah benekler geçmeye başladı. 12.133 euro. Herkese selam, ben Fulya. 2 hafta önce Almanya'ya taşındım ve şu anda Münih Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Bu kanalda hayatımdan vloglar paylaşıyorum ve şu anda olduğu gibi deneyimlerimden yola çıkarak bilgilendirici videolar yapmaya çalışıyorum. Umarım hoşunuza gider. Bugünkü konumuz Almanya'da yüksek lisans yapmak isteyen bir öğrenci en baştan son adıma kadar, yani Almanya'ya geldiği güne kadar hangi kurumlara ne kadar para harcar? Bence bu çok önemli bir konu. Çünkü işin maddi boyutunu bence birçok insan göz ardı edebiliyor başlamadan önce. Benim durumum da şöyleydi. Ben bu süreç için olabildiğince kendi biriktirdiğim parayı kullanmak istedim. Ailemden olabildiğince az para almak istedim. Bu sürece başlamadan önce ta en başında bir araştırma yaptım. Yani neye ne kadar para harcıyoruz, benim ne kadar para biriktirmiş olmam lazım diye. Ancak bu konuda böyle ayrıntılı bilgiler içeren, tüm adımları inceleyen bir kaynak bulamadım. Bu nedenle bu süreci daha yeni tamamlamış bir insan olarak neden ben böyle bir video yapmayayım diye düşündüm. Umarım videoyu beğenirsiniz ve kanalıma abone olursunuz diyorum ve videoya geçiyorum. İlk olarak şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Ben bu videoda farklı konulardan bahsedeceğim. Bir gözlüğümü takayım bir saniye. Göremiyorum çok. Ben bu videoda farklı konulardan bahsedeceğim. Mesela Unisys'ten bahsedeceğim. Daha sonra işte çeşitli belgeler var. Nedir bu belgeler? İşte transkript, mezuniyet belgesi. Belgeler için belli başlı paralar ödemeniz gerekebiliyor kurumlara. Veya işte İDATA ile olan vize görüşmesinden bahsedeceğim. Şimdi ben bu konuların hepsiyle ilgili ayrı ayrı videolar yaptım. Yani benim kanalımda şu an Almanya'da yüksek lisans başvurusu adı altında 7 tane video bulunuyor yanılmıyorsam. Ve bu 7 videoda ben bu adımların hepsini ayrıntılı bir şekilde açıkladım. O yüzden bu videoda bu adımların ne olduğunu, nasıl yapmanız gerektiğini tekrar açıklayarak tekrara düşmek istemiyorum. Eğer bu konularda daha ayrıntılı bilgiler istiyorsanız kanalıma gidip o oynatma listesine bakabilirsiniz. Ben bu videoda hem biraz işin maddi boyutuna bakmak istiyorum, hem de biraz sohbet tadında geçsin istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Ya şu saç beni sinir ediyor şu an. Bir saniye. Şu setup hazırlayana kadar bu arada en az 1 saat uğraştım. Kolay olmadı yani. Yeni bir evde, yeni bir ortam yaratmaya çalışmak. Bir de şuraya bir tane ışık açtım. Allah'ım sürekli gözümü alıyor. Belki bilmeyenleriniz vardır aranızda. Bende auralı migren var. Yani böyle aşırı ışık patlamalarında, böyle ışıkların çok böyle yanıp söndüğü durumlarda falan iyi olmuyorum yani. Tetiklenebiliyorum. Az önce yanlışlıkla ışığa baktım birkaç defa ve böyle gözümün önünden siyah siyah benekler geçmeye başladı. O yüzden o tarafa çok dönmemeye çalışıyorum. Bu da böyle bir bilgi, video ile ilgisi yok ama olsun, dilediğiniz için teşekkürler. Güzel bir haberle başlayayım. Yüksek lisanstan kabul almadan önce ödeyeceğiniz para kabul aldıktan sonra ödeyeceğinize göre çok daha az. Yani kabul almazsanız cebinizden çıkacak ve boşluğa süzülecek o para çok daha az oluyor. Bu parayı da siz Unisys'te ödüyorsunuz. Unisys'te siz üniversite ve dönem bazında satın alım gerçekleştiriyorsunuz. Örnek veriyorum, eğer önümüzdeki dönem için 2 tane Alman üniversitesine başvuracaksanız 2 ayrı ürün satın alıyorsunuz. İlk üniversiteniz için 75 euro ödüyorsunuz. Daha sonra eklediğiniz her yeni Alman üniversitesi için ekstra 30 euro sepetinize ekleniyor. Daha sonra Unisys'te ben bu belgeleri kargoladım. Aslında kargolamam gerekmiyordu. Çünkü Münih Teknik Üniversitesi artık online başvuruları kabul ediyor. Ancak ben bunu başvuru sürecinde bilmiyordum ve belgelerimi kargoladım. Kargolamak için 250 TL ödemişim. 6.57 euro yapıyor. 6,57 mi demeliyim? 6 nokta mı demeliyim? 6.57 diyeceğim. Emin değilim. Dediğim gibi aslında bunu kargolamama gerek yoktu ama kargoladım. Kargoladığım için de bu ücretler listesine yazdım. Ben neler kargolamıştım o zaman? Geçici mezuniyet belgem ve ıslak imzalı transkriptimi kargolamıştım. Tabii bunları temin ederken de belli başlı ücretler ödeyebiliyorsunuz kurumlara. Bunları buraya yazmadım. Hepsini toplu bir şekilde tüm oluşturduğum belgeler için ayrı bir madde açıp oraya listeledim. Orada biraz sonra bahsedeceğiz. Bu ikisi yüksek lisansa kabul almadan önce ödediğiniz ücretler. Kabul aldıktan sonra ilk yapmanız gereken şey İDATA'ya girip bir randevu tarihi almanız. Çünkü aslında kabul aldıktan sonra gelene kadar sizi en çok uğraştıracak süreçlerden biri bu vize süreci. Bir yerden sonra her şey kilitleniyor ve siz sadece vizeyi bekliyorsunuz. O yüzden vize adımlarını ne kadar hızlı yaparsanız o kadar iyi. Burada İDATA'ya girip randevu almaya çalıştığınızda ön ödeme ücreti ödüyorsunuz.
Bu ön ödeme ücreti 1000 TL. 26.31 euro yapıyormuş. Vizeye gidiyorsunuz. Vize görüşmesine. 75 euroluk bir vize ücreti var. Bunu ödüyorsunuz. Daha sonra İDATA'ya hizmet ücreti ve eğer pasaportunuzun kargolanmasını istiyorsanız bunun ücretini ödüyorsunuz. Bu iki ücret de benim durumumda 500 TL yapmış. Yani 13.15 euro. Bu ikisi İDATA'ya gittiğinizde ödediğiniz ücretler. 88.15 euro ödemişim ben. Bu adımların her birinde çok fazla miktarda vesikalık fotoğraf kullanıyorsunuz. Vesikalık fotoğraflar neden bu kadar pahalanmış bilmiyorum. 200 TL ödemiştim ben vesikalık fotoğraf çıkartmaya. Not almıştım hep yaparken. 5.26 euro yapıyor bu vesikalık fotoğraflar. Ek bilgi vermek istiyorum. Almanya'ya geldiğimizde Erdem'le birlikte KYK kredisine başvurduk. Kredi için buradaki Münih Öğrenci Ateşeliğine gidip belli başlı dokümanları vermeniz gerekiyor. Bu dokümanlar arasında vesikalık fotoğraf da vardı. Erdem vesikalık fotoğraflarını unutmuş. Türkiye'de kalmış fotoğrafları. Daha önceki çektirdiği zamanlarda dijitalini almış. Bazı marketler var. DM diye geçiyor. O marketlerde çıktı alabiliyorsunuz. Markette biz vesikalık fotoğrafı çıktı aldık. Altılı fotoğraf için 27 sent ödedik. Burada ben 5.26 euro ödemişim. 5 euro daha pahalı. Yani görüyor musunuz? İlginç yani. Bilmiyorum. Çıktılar yazmışım ve 3 nokta koymuşum. Çok fazla çıktı aldım. Yani her adımda arkadaşlar. Şimdi en başta Unisys'te kargoladığım belgeler var. İDATA'ya götürdüğüm bir sürü var belge. Daha sonra okula kayıt için bir sürü belge çıktı aldım. Bence bu çok üzücü çünkü tamamen kağıt israfı. 200 TL ödemişim, 5.26 euro yine. Az önce bahsettiğim şu belgeler var. Islak imzalı transkript. Okuldan, öğrenci işlerinden aldım. Geçici mezuniyet belgesi aldım. Diploma 2 aldım. Bu belgelerin hepsinin aslı gibidir. Kopyalarını yaptım. Bu kopyalar için sayfa başına ücretler ödüyorsunuz öğrenci işlerinde. Okuldan okula değişir. ODTÜ'de benim total ödediğim ücret 100 TL'ymiş. 2.63 euro yapıyor şu an. Çok siteye sizin bunu taratılmış halini yüklemeniz lazım. Belgeleri taratma app'leri var. Aslında bu app'leri de kullanabilirsiniz. Birden çok fazla kuruma yükleyeceğim için iyi bir taratma olsun istedim ve renkli bir şekilde gidip bir kırtasiyede tarattım. Kendim telefonla taratmak istemedim yani. Bilmiyorum. Aslı gibidir kopyaları yapmak için tekrar fotokopiler çektiriyorsunuz bayağı bir. Bunların hepsine de 100 TL daha yazmışım. Taratmalı fotokopiler diye. 2.63 euro. Şimdi okula kayıt kısmına geçtik. Okula kayıt için dönemlik bir ücret var. Her dönem ödediğiniz semester fee diye geçer. Bu ücret 85 euro. Daha sonra okula kayıt için belgelerinizin hepsini görmek istiyorlar arkadaşlar. İşte transkriptiniz, diplomanız, diploma 2'niz, daha sonra çeşitli bir sürü belge var. İngilizcenizi işte kanıtladığınız belgeler vesaire. Bunları hard copy olarak görmek istiyorlar ve bu belgeleri sizin dosyanıza koyuyorlar yani sanırım. O yüzden biz bunları bir de okula kargoluyoruz. Kabul aldıktan sonra okula kayıt olmak için. Bu belgeler çok daha kalındı. O yüzden 300 TL gibi bir şey ödemişim ben Almanya'ya kargolamak için. 7.89 euro yazmışım buna da. Bildiğiniz gibi Münih Teknik Üniversitesi ücretli oldu. Tuition fee adı altında Avrupa Birliği'ne dahil olmayan ülkelerdeki öğrencilerden dönemlik ücretler alıyorlar. Bu ücret 4.000 euro veya 6.000 euro olabiliyor programdan programa göre. Mesela benim programımda bu ücret dönemlik 4.000 euroydu. Ben bu fee için burs aldım. Bunu merak ediyorsanız bununla ilgili de videom var. Ben bu videoyu da kart çıkıyorum, gidip direkt izleyebilirsiniz. Dediğim gibi ben bu fee için burs aldım. Bu yüzden ben burada bir ödeme yapmadım. Burs almazsanız ve okula parasını ödeyerek kaydolmak istiyorsanız 4.000 euro veya 6.000 euro gibi bir ücret ödemeniz gerekecektir. Dönemlik Almanya'ya gelmeden önce okula kayıt yaptırırken ilk dönem ücretini ödemeniz gerekiyor. Birçok insanın korkulu rüyası, bu sürecin en belki de maddi olarak zorlayacak kısmı bloke hesap. Bu bloke hesaba aylık 992 euro olacak şekilde 12 ay geçinebileceğiniz kadar para koyuyorsunuz. Buffer'lar da alıyorlar size işte 100 euro bilmem ne buffer'ı, 59 euro bilmem ne ücreti gibi böyle bir şeyler var. Ben bunları ayrıntılı bir şekilde o videoda anlattım. O yüzden şu an tekrar ayrıntısına girmiyorum. 12.133 euro totalde bloke hesabınıza koyuyorsunuz. Beni maddi olarak en çok zorlayan kısım buydu. Bunun dışındaki kısımların
Tamamını kendim biriktirdiğim parayla ödedim. Ancak kısımda ailemden destek aldım. Almanya'ya geldikten sonra 992 euro olacak şekilde her ay bu paranızı açıyorlar. Bu 992 euroyu direkt olarak siz bankanıza gönderebiliyorsunuz. Yani aslında bu para boşluğa giden bir para değil. Daha sonradan sizin tekrar kullanımınıza açılan bir para. O yüzden böyle bu tam olarak gider olarak sayılmaz ama bu parayı toplamanız gerekiyor yani Almanya'ya gelmeden önce. Hatta vize görüşmesinden önce. Bu yüzden bunu da bu maddelerin arasına koydum. Bence maddi olarak en çok zorlayacak adımlardan biri bu. Buz gibi olmuş. Her şeyin yolunda gittiği senaryoda siz vizenizi alıyorsunuz. Ben 3 ayrı ücret daha yazmışım Almanya'ya gelmeden önce verdiğiniz ücretler arasında. Birincisi uçak bileti. Uçak bileti fiyatları çok değişiyor. Yani çok ucuza da alabiliyorsunuz, çok pahalıya da alabiliyorsunuz. Ne zaman aldığınıza göre çok değişkenlik gösteren bir şey. Benim vizem bayağı bir geç çıktı. Ben pasaportumu aldığımda okul çoktan başlamıştı. Ben de alabileceğim en yakın tarihlerden birini aldım. Sonraki gün 20 bin lira gibi bir şeydi. Ondan sonraki gün 10 bin küsürdü. İşte 3 gün sonra 7300 liraydı ve ondan sonraki böyle 3-4 gün önce 7300 lira olarak gidiyordu. Ben 7300 liralık olanı aldım. 192.10 euro diyor. Türk Hava Yolları'ndan aldım. Çünkü Türk Hava Yolları'nda öğrenci olduğunuzla ilgili bir belge yüklüyorsunuz web sitesine ve onlar size 40 kiloluk bir bagaj hakkı hediye ediyorlar. Gelmeden önce ödediğim bir diğer şey kalacak yer ve depozito ücreti. Bir ev bulmanız gerekiyor. Bu süreç çok sancılı bir süreçti. Yani belki de bunun için ayrı bir video çekmeliyim. Nasıl kalacak yer bulunur adı altında. Çünkü insanların yine en çok zorlandığı adımlardan biri bu. Depozito ve 15 günlük kiram toplamda benim 760 euro oldu. Geldiniz, indiniz Almanya'da kalacağınız yere gitmeniz için Deutschlandticket almanız gerekiyor. Türkiye'deki abonman sistemi gibi. Bir alıyorsunuz ve o ay boyunca sınırsız miktarda toplu taşıma araçlarının hepsini kullanabiliyorsunuz. Normalde öğrenciler için 29 euroluk biletler var. Bu biletleri ayın ilk 10 gününde satın alabiliyorsunuz. Ben ayın 16'sında geldim. O yüzden bu bileti alamıyordum. Günün kalanında önümde 2 hafta var. Sürekli derslere gideceğim. Her gün bir yerlere gitmem gerekiyor. Ya bu bileti almam gerekiyordu. Ben 49 euroluk normal sivil biletini aldım. Benim listemin sonuna geldik. Unuttuğum ücretler var mıdır bilmiyorum. Yani üstüne bayağı bir düşündüm, sanırım yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer hoşunuza gittiyse lütfen beğeni butonuna tıklayınız. Eğer sorularınız varsa veya sadece abla video çok iyi olmuş yazmak için yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Çok önemli benim için. Kanala devam etmek için motivasyon oluyor bu beğeniler, yorumlar ve sizin abone olmanız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.